Arkadaşlar bakar mısınız? Hiç yağ çekmedi. Yağ çekmeyen pişi tarifim bitti. Bakar mısınız? Şu içine sünger gibi, hiç yağ yok. Aynı zamanda balon gibi bu şekilde şişti. Bu güzel, enfes tarifimi sizlere öneriyorum. Lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Merhaba arkadaşlar, Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pişi yapıyorum. Pişi yapmamdaki amaç bugün Hıdrellez 5 Mayıs. Ve eğer evde hamur mayalanırsa, bir de kızartırken kokusu yayılırsa eve bereket getirdiği inancı var. Bunun için sizlere ben bugün pişi yapıyorum. 200 mililitre ılık suyum var. 200 mililitre ılık sütüm var. İçerisine 1 yemek kaşığı toz şekerim, 1 tatlı kaşığı tuzu, 10 gram kuru mayam var. Hepsini birlikte güzelce çırpıyorum. 1-2 dakika erimelerini bekliyorum. Suyla sütünüz ılık olsun. Sıcak olursa eğer mayanız ölür, kabarmaz. Bu şekilde bakın erittim güzelce. Şimdi unumu eliyorum. 2 bardak un koyuyorum. Önce kontrollü bir şekilde unumu vermeye devam edeceğim. Üçüncü bardak unumu ilave ediyorum. 4. bardak unumu ilave ediyorum. Onları da eliyorum. Güzelce karıştıracağım hepsini. Artık başlamadı arkadaşlar. Elimi unun içerisine soktum. Bakın unum bu şekilde toparlanıyor. 2 bardak sıvı, 4 bardak un ideal ölçü. İyice ununu yedirdikten sonra üzerine kapatıyorum. 45 dakika mayalanmasını bekliyorum. Şöyle üzerine hafif un serpiyorum. Bakın bu şekilde böyle topladım ve alttan kapattım. Havası içinde kalsın da daha güzel kabarması için kapattıktan sonra şöyle hamurumuz hazır. Şöyle hafif de un serpiyorum. Kolay mayalandırıyor çünkü üzerine un serperseniz. Bakın şimdi cam kabımın dibinde. 45 dakika sonra nereye kadar geldiğini göreceğiz. Şimdi üzerine hava almaması için güzelce havasını kesiyorum. Üzerinde bir örtüyle, havluyla örtüyorum sıcaklığını muhafaza etmesi için. 45 dakika bekledi arkadaşlar. Bakın bu şekilde ne kadar güzel kabardı. Şimdi ben masaya alıyorum. Havasını alacağım. Bezeler haline getireceğim. Hazırlamış olduğum hamuru bu şekilde masama alıyorum. Şöyle çok hafif hassas bir şekilde ilk havasını aldıktan sonra bakın o kadar güzel pamuk gibi bir hamur oldu ki. Şöyle hamurumuzu bezeleri bakın ne kadar güzel hamurum oldu. Şöyle bezemizi gösteriyorum. Kenarlarından içi, çünkü havasını aldık, şu anda nazikçe şekil veriyoruz. Yani küçük, çok küçük bir mandalin büyüklüğünde. Eğer daha büyük
pişi yapmak isterseniz ikisini birleştirerek yapın. Ben küçük yapacağım için bakın işte ne kadar güzel kabardı. Şimdi ortaya tepsini şu şekilde yapıp küçük bezeler haline getiriyorum hepsini. Beze haline getirdim. Şimdi bir 15 dakikada tepside mayalanacak. İlk yaptığım beze hemen kabardı. Diğerleri arasındaki farkı görüyor musunuz? Ben ilk olandan şekil vererek kızartmaya başlayacağım. Şimdi bakın. Tepsi mayası oldu. İlk yaptığım bezeler. Şimdi ilk yaptığım bezeden şöyle elimi hafif yağlıyorum. Artık bu aşamada un kullanmıyoruz. Şöyle elime alıyorum arkadaşlar. Hafif açıyorum. Hiç masaya gerek yok artık. Şimdi yağımı ocağımın altını açtım. Şimdi şöyle bir incelttim. Bakın tam avucumun büyüklüğünde. Yağımızın mutlaka çok iyi ısınmış olması gerekiyor. Bakın tuz attım içerisine. Cızırtısından anladık ki yağımız çok güzel ısınmış. Şimdi pişilerimizi bırakmaya başlıyorum. Bir diğerini şu şekilde hemen açıyorum elimle çabucak. Hemen bir diğerini. Tekrar bir diğerini hemen açıyorum. Ve diğer tarafını hemen çeviriyorum. Yağ ne kadar iyi ısınırsa arkadaşlar kabarma o kadar güzel oluyor. Bakın. Şimdi daha yağ iyi ısındı. Hemen kabarmalar arttı bu şekilde. Bakın ne kadar güzel kabardı pişilerimiz. Bakın şu güzelliğe. Böyle çevirirseniz daha da güzel oluyorlar. Tam kızarmamış. Geri çeviriyorum. İyice kızarmalarını bekliyorum. Bakın arkadaşlar balon gibi oldu pişilerimiz. Kızaranları hemen alıyorum. Diğerlerine bakıyoruz. Evet. O da kızarmış. Hemen alıyorum. İlk tava pişim kızardı. Şimdi ikinci tava pişim atıyorum. Ve kızartmaya bu şekilde kabaran pişilerimizi devam ediyoruz. Şöyle kabaran pişilerimizi çeviriyoruz. Bakın ne kadar güzel kabardılar. Yağ ısınması gerekiyor arkadaşlar. Yağ ne kadar sıcak olursa bu kabarma işlemi o kadar güzel oluyor. Son ikisiydi, bitti. O kadar güzel oldular ki. Şu güzelliğe bir bakın. Şimdi sizin için arkadaşlar iç dokusunu gösteriyorum. Bakın. İçi sünger gibi pişti. Pişimizin. 5 Mayıs Hıdrellez gününde dilerim tüm dilekleriniz gerçek olur. Şimdi ben de bu hamur mayalama işlemini yaptım. Tüm eve hamur kokusu sardı. Şimdi birkaç arkadaşıma dağıtacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Şimdi sizin için ben bir lokma yiyorum arkadaşlar. Sıcak sıcak, yanına reçel, tulum peyniri çok yakışır. Arkadaşlar o kadar lezzetli olmuş ki bu tarifimi deneyin. İzmir tulumuyla bu güzel pişimizi yiyoruz. Bakar mısınız? Balon gibi şişti fakat hiç yağ bakın yok.